YouTube'dan para kazanmamızı kolaylaştıracak, bize deli paralar kazandıracak olarak sunulan Sora gerçekten bize para kazandıracak mı? Sora'yı duymayan kalmamıştır. OpenAI'nin ürettiği yazıyı videoya çevirme algoritması, diğer adıyla yapay zeka. İlk sürüm olmasına rağmen oldukça kaliteli içerikler ürettiğini söyleyebiliriz. Elbette ki kusursuz demiyorum, ancak ilk sürüm olmasına rağmen oldukça başarılı içerikler üretiyor. Yazıyı videoya çeviren algoritmalar, yani yapay zeka olarak, elbette ki OpenAI'nin ürettiği ilk içerik değil. Yani buna benzer birçok site vardı. Ancak bunu diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise çok gerçekçi içerikler üretmesi ve bunun yanı sıra şu anda 60 saniyeye kadar içerik üretebilmesidir. Diğer uygulamalar yaklaşık olarak 5 ile 10 saniye civarında üretebiliyorken OpenAI'nin ürettiği yapay zeka tam 60 saniye ve istediğimiz formatta içerik ürettirebiliyoruz. Hem de bu içerikleri üretirken böyle çok detaylı şeyler anlatmamıza da gerek yok. Evet, elbette detaylı anlattığımızda daha fazla, daha kaliteli ve istediğimize yakın içerikler üretebiliyor. Ancak detaylı anlatmasanız bile oldukça başarılı içerikler gösterebiliyor bize. Burada çok ufak bir sorun var arkadaşlar. O da şu anda bu yapay zekanın aramızda olmayışı, yani halka sunulmamış olması. Çok kısa bir zaman içerisinde de sunulacağı beklenmiyor zaten. Bunun nedeni ise çok fazla işlem gücüne ihtiyaç olması. Peki ya aramızda olsaydı? Bu YouTube'da gördüğümüz YouTube otomasyonuyla günde $1000 kazanmak gibi başlıklar gerçek olabilir miydi? Sen videoyu beğenirken ben anlatmaya devam ediyorum. Öncelikle bir bakımdan günlük $1000 kazanmak yabancı içerik oluşturduğumuzda elbette ki mümkün arkadaşlar. Burada bu rakamlara ulaşabilmemiz için içeriğimizin gerçekten kaliteli ve değer eden bir içerik olması gerekiyor. Bunun yanı sıra Sora gibi yapay zekalar bize burada oldukça fazla içerik üretmemize yardım ediyorlar. Yani kaliteli içerik için sadece hayal etmeniz yeterli. Ama bunu şurada unutmamamız gerekiyor. YouTube'da yapay zekalara karşı adımlar atıyor. Hatta bundan 2 video önceki konumuzda zaten bu konu hakkında fazlaca bilgi işlemiştik. YouTube'un kendi çıkardığı yapay zekalar. Bu yapay zekalar içerisinde zaten YouTube'un da çıkardığı yazıdan videoya dönüştürme algoritması mevcut. Yazıdan müzik oluşturma, mırıltıyla tempo oluşturma gibi özellikler zaten YouTube'un kendi özellik arşivinde, yani yapay zeka sistemlerine entegre ediliyor. Yani burada YouTube yapay zekalara karşı değil, ancak bir şartla, o da içeriğinize değer katması şartıyla. Ufak bir reklam arası. YouTube'a içerik üretiyorsan veya üretmeyi düşünüyorsan açıklamalarda bulunan e-kitap ilgini çekebilir. 136 sayfadan ve video destekli bir e-kitaptır. Bu e-kitap içerisinde YouTube kanallarının en temelinden analizleri nasıl yorumlayacağınıza, AdSense hesabından gelir hesabına kadar, Shorts'lardan uzun videolara kadar, topluluk sekmesine kadar tüm detaylar anlatılmıştır. Eğer sen de YouTube'a başlamadıysan veya başlamayı düşünüyorsan ilk baştaki bu rehber sana oldukça yardım edecek. Hatta orta seviyede bir kanalsan senin işine de yarayacağını söyleyebilirim. Şimdi devam edelim. Buradan sonra söyleyeceklerimi kendi kafamdan uydurmadığımı bilmenizi istiyorum. Burada söyleyeceğim bilgiler Jennifer ve Emily başkan yardımcılarının, yani biri YouTube'un başkan yardımcısı, biri Google'un başkan yardımcısının kendi oluşturdukları makaleden söylüyorum sizlere. Yapay zekaya karşı önlemler hakkında bize bilgi veren bir makale yayınlamışlardı. Bu makalede en çok dikkat eden şey ise sentetik içerikler uygulanacak maddelerdi. En önemlisi etiket, yani görünen tarafta ise etiketti arkadaşlar. Sentetik olarak üretilen içeriklere, yani yapay zeka ile üretilen içeriklere bir sentetik içerik damgası gelecekti. Hem videoların üzerinde hem de açıklamalar kısmında bu içeriğin yapay zeka ile oluşturulduğu ve manipüle edildiğini açıklayacaktılar. Aslında bu durum, yani etiketli olayı aslında çok da önemli bir olay değil. Yani etiketin olup veya da olmaması insanları çok da ilgilendirmiyor. Ancak bu durum buzdağının sadece görünen kısmı. Satır aralarına baktığımızda şu detayları göreceksiniz. Özellikle yanlış bir şey söylememek için şimdi
onların sözlerini birebir okuyorum. YouTube'a ait olmayan türde içerik üretimini önleyecek korkulukların geliştirilmesine yönelik önemli ve devam eden çalışmalarda içermektedir. Korumalarımızı sürekli olarak geliştirmek için kullanıcı geri bildirimlerini öğrenmeye dahil edeceğiz. Şirketimiz bünyesinde istihbarat masamız gibi özel ekipler sistemlerimizin ortaya çıkan yeni zorluklara başa çıkmasını sağlamak için özellikle rakip testlere ve tehdit tespitine odaklanmıştır. Google'da dünya çapında faaliyet gösteren 20.000'den fazla incelemeci ve yapay zeka sorun tespiti devam ediyor. Yapay zekanın içerik denetimi sistemlerimizin hem hızı hem de doğruluk oranı artıyor. Şimdi bu cümlelere dikkat ederseniz rakip testlere ve tehdit tespitine odaklanmış olan ekip aslında YouTube üzerinde yayınlanan diğer yapay zekaların nasıl çalıştığını anlamak ve onları tespit etmek üzerine odaklanmış. Hatta bu sistem şu anda ChatGPT ile yazılan metinlerin ChatGPT ile yazılıp yazılmadığını anlayabiliyor. Videonuzda yapay zeka sesleri kullanılıp kullanılmadı. Yani Eleven Labs gibi sitelerden bir yapay zeka sesi oluşturup oluşturmadığınızda çok net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bu sürecin devamında ise içeriklerinizin, videolarınızın yapay zeka ile oluşturup oluşturulmadığını anlayacak sistem. Hatta bu konuya istinaden OpenAI'ın kendi web sitesi yani Sora'nın kendi tanıtıldığı web sitenin içerisine bakarsanız C2PA içerik kimlik doğrulama sertifikasının içerisinde bulunacağını görebilirsiniz. Bu ne demek oluyor? C2PA. C2PA standardı şu anlama geliyor. Bu videonun kim tarafından ve hangi yapay zeka tarafından üretildiğini videonun metadatası içerisine ekleneceği anlamına geliyor. Aslında bu durum şu şeylere benzetebiliriz. Telefonlarımızın içerisindeki hakkında kısmına benzetebiliriz. Nasıl fotoğrafların hakkında kısmına geçtiğimizde hangi telefon modeliyle, hangi f diyagramında, hangi ISO değerinde çekildiği gibi bilgiler konum bilgisine dahil olmak üzere fotoğrafın alt kısmında yer alıyor. Aynı durum videolar içinde olacak. Yani hangi yapay zeka, hangi tarihte, hangi promptları girerek oluşturduğu gibi bilgilere ulaşabiliyor olacaklar. Yine bu makalede açıklamalar üzerine YouTube topluluk politikalarına ek olarak sentetik içerikler için yani yapay zeka ile üretilen içerikler için de ekstradan kurallar ve kanunlar geldiğinde söyleyebiliriz. Bu kanunların bir kısmı videolardan para kazanmayı engellerken diğer bir kısmı ise izin veriyor durumda. Mesela şunu anlamanızı istiyorum. Eğer içeriğiniz bir şeye değer katıyorsa yapay zekayı kullanmaktan çekinmeyin. Mesela deepfake. Deepfake'e YouTube oldukça karşı ancak bunu kullanıma izin verdiği alanlarda mevcut. Mesela deepfake yani benim yüzümü alıp başka bir yerde mizahi amaçla kullanıyorsanız yani bir komiklik oluşturmak için kullanıyorsanız YouTube buna izin veriyor. Ancak bunun dışında benim söylemimle yani benim sesim ve benim yüzümle deepfake yaparak bir şeyler anlattırıyorsanız YouTube bana bunu kaldırma hakkını sunuyor. Yani aynı telif sistemindeki gibi sen içeriklerine bu deepfake ile yapılmış bu benim içeriğim değil diyerek içeriklerimizi kaldırtabiliyor olacağız. Buradan sözü YouTube'un CEO'su Mohan'a getirmek istiyorum. Mohan'ın açıklamalarında ne vardı arkadaşlar? Yapay zeka insanın yaratıcılığını güçlendirmeli. Onun yerini almamalı. Bu durumu yanlış anlayan arkadaşlar oldu. Yani yapay zeka yerimizi almıyor. Biz ona bir şey söylüyoruz. Bizim verdiğimiz girdilere göre o da çıktığı oluşturuyor. Yani bu şekilde insanın yerini almıyor olarak sayıyor. Aslında durum tam da öyle değil. Yani yapay zeka ile siz olmadan bir içerik ürettiğinizde bu içerikler para kazanamaz demiyor ama değer üretmesi gerekiyor diyor. Eğer değer üretiyorsanız o zaman işte siz para kazanabilirsiniz diyor. Ama ben işte yazın üzerine meditasyon işte hakkında yorumlar yazdım. İşte Eleven Labs'te seslendirdim. Motivasyon videoları yaptım. Üzerine seslendirdim diyorsanız artık o kategori o yapay zeka türüyle dolmuş oluyor ve YouTube bunları onaylamıyor. Elbette ki onaylamış olan kanallar var. Ancak bu şekilde devam ettiği için herkese aynı parayı vermiyor ve bu kanalları engelliyor. Yine aynı makalede şu kelimeler de geçiyor. Eğer içerik gerçeği yansıtmıyor veya yanıltıcı bilgi veriyorsa bu içerik de yaptırıma uğrayacak.
Şimdi Sonra'nın ürettiği içeriklere baktığınızda aslında içeriklerin hepsi birbirinden bağımsız. Örnek veriyorum, bir adanın orada bir kilise yaptırdığınızda aslında orada bir kilise olmayabilir. Evet, gerçekte öyle bir ada var ancak orada bir kilise yok. Yani bu şekilde olduğunda yanıltıcı bilgiye girebiliyor ve siz bu durumlardan mesela bir haber kanalı oluşturup sahte haberler oluşturabilirsiniz. Bu durumda YouTube sizi engelliyor olacak. Yani yapay zekayı doğru yönde kullandığımızda YouTube izin verirken ufak bir sapmada YouTube bunlara izin vermeyeceğini açıklıyor. Sonra ile gerçekten para kazanabilecek miyiz? Tüm yapay zekalarda olduğu gibi belli kanallar elbette kazanacak arkadaşlar. Siz de içeriğinizi Sora gibi yapay zekalarla güçlendirirseniz elbette ki para kazanabilirsiniz. Ancak burada içeriği tamamen Sora'ya bırakmak, yani insandan bağımsız hale getirdiğinizde bu içeriklerin onaylanması, örnek veriyorum, yüzünüzü ve sesinizi kendiniz kullandığınızda %90 seviyelerinde onaylanıyorsa kanallarınız, yapay zeka ile içerik ve ses komple sentetik oluşturulduğunda %20 oranlarına, %10 oranlarına düşüyor. Yani onaylanmanız ve kanal tutturmanız daha zor olacak. Uzun vadeli bir kazanç sağlar mı size? Bundan emin değilim ancak kısa vadede elbette ki kazanç sağlayabilecek. Benim bu tarz videolar hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilirsin. Aklına takılan soruları yorumlarda sorabilirsin. Eğer sen de bu kanalı beğendiysen abone olarak destek olabilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.